Arkadaşlar merhabalar. Şimdi yine hızlıca ekonomik takvime bakıyorum. Bugün için öyle çok şahan bir veri yok. Yine bir Lagarde'ın konuşması görünüyor. Ama yarın hemen hızlıca yarına da bakmış olalım. Yarın FED faiz oranı var. Şimdi bu tabi yüksek volatilite getirecek olan bir veridir. Hemen fiyatlamasına da bakıyoruz. Artık 0.25 %81'de, hatta bir kısımda arttırmaz diyenler var. Yani yarın bu veride muhtemelen 0.25 olacak ve beklentiden sonra da piyasa fiyatlaması büyük ihtimal yukarı doğru olacaktır. Tabi burada Powell'ın toplantıda söyleyeceği şeyler de çok önemlidir. Şimdi bunun haricinde de korku endeksine bakıyoruz. Eksi de iyi bir şey. 10 yıllıklarda hafif bir yukarı var. DAX'da hafif bir yukarı var. Şimdi buna göre de risk iştahını nasıl ayarladım? Ona geçeceğim. Burada bu hesap biliyorsunuz, o ufak hesabı artık olduğu gibi bıraktım. Trade etmeyi bıraktım. Orada Tesla ile alımlarımı yaptım. Bir robotu artık orada çalıştırmayı bıraktım. Yani o uzun vadeli bir pozisyon olacak. Şimdi buradaki hesapta bir fon şirketinin yarışma hesabı. Burada bize 10.000 dolarlık bir hesap verdiler. Ve bu hesabı da bizden şöyle de göstereyim. 800 dolar bir ay içerisinde kâra geçirmemizi istiyorlar. Günlük olarak %5'te düşüş yapmayacağız. Ve bu süre içerisinde de yine %12 genel düşüş göstermeyeceğiz. Şimdi bir hesabın risk parametresini ayarlarken sadece kazanç kaybına bakmıyoruz, eldeki pozisyon miktarlarına da bakıyoruz. Şimdi normal şartlarda ben bu hesabı risk parametresini, eğer ki elimde pozisyon fazla ise işleme girmemesi için risk işlemı kapalıya yakın ya da nötr yaparım. Ama eğer ki elimde de pozisyon yoksa bir an önce pozisyona girsin diye de kendi analizim doğrultusunda pozisyona girsin diye de risk iştahımı açabilirim. Şimdi burada mesela açacağım. Şöyle gösteriyorum. Normalde buradaki hedef kanal %100 düştüğünde işleme girmesini isterim. Eğer ki elimde pozisyon fazlaysa, ama benim elimde pozisyon yok ve benim analizim diyor ki yarınki FED toplantısından sonra özellikle tüm enstrümanlarda artık yükseliş trendi başlayacak. O yüzden de bir an önce enstrümanlarda alıcı tarafında olmak istiyorum. Ve algoritmanın bana vermiş olduğu hedef kanal sadece bu hedef kanalın %50'si kadar aşağıya bir düşüş gelince buy tarafında olacağım. Sell tarafında ise mesela USD JP'ye bunda da hedef kanal kadar bir yükseliş olursa sell tarafında olacağım. Yine keza ons altında da hedef kanal kadar bir yükseliş olursa
sel tarafında olacağım. Şimdi bu risk parametresine göre, risk iştahına göre de algoritmanın verdiği işlem noktalarına bakalım. USDJP'ye 132.58 gelince sel yapacak. Euro USD'de 1.0694 gelirse pay yapacak. GBP'de 1.22 22 gelirse pay yapacak. Nasdaq'ta 12.483 gelince pay yapacak. Mesela Nasdaq'ın da risk iştahına bakalım. Evet, bu da kanalın %50'si kadarmış. CMP'de 3.931 gelirse pay yapacak. Dow Jones'ta 32.083 gelirse pay yapacak. Bitcoin'de 27.261 gelirse pay yapacak. Ethereum'da 1101 gelirse pay yapacak. Ons altında 1989 gelirse sel yapacak. Gümüşte 22.92 gelirse sel yapacak. Şimdi bu robotun ayarladığımız risk iştahına göre verilen işlem noktalarıdır. İştahı biraz yüksekte tuttum çünkü bugün dediğim gibi yarışma programı, yarışma hesabı ve bizden istenen kuralları bir an önce yerine getirmek için yaptığım ayarlamalardır. Hatta onu şöyle de göstereyim. Diyor ki günlük düşüş %5 olmayacak ve totalde de %12 bir düşüş yapmayacaksın. 2 aşamalıdır bu yarışma. Birincisi 30 gün içerisinde %8 kar sağlayacaksın. 60 gün içerisinde de %5 kar sağlayacaksın. Ve tüm bu süre boyunca da asla günlükte %5, totalde %12 hesap düşüş göstermeyecek. Varlık 10.000'den başlamıştı. Şu an 10.200, 600 dolar daha bu hesabın para kazanması gerekiyor. Lotları da ona göre ayarladım. Hani ufak hesabın lotuna göre değildir. Mesela Euro USD'de robot 0.06 lotla çalışacak. Bu video şimdilik bu kadar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.